Merhaba. Bu videoda size görsellikle biraz süslenmiş yapılacaklar listesi yani to-do list nasıl yapılır onu göstereceğim. E, Daha önce buna benzer bir video çekmiştim. Onu da şu sağ üst köşeye info bölümüne eklerim. Oraya tıkladığınız zaman o videodan da yararlanabilirsiniz. Şöyle mesela buraya istediğiniz gibi özelleştirebilir ve aşağı doğru tabii ki ne kadar yapılacak listeniz varsa, işiniz varsa buraya ekleyebilirsiniz daha da genişleterek. Ben bu kadar 10 satırlık bir veri olarak tuttum şimdi. Buraya onay kutusu ekleyeceğiz. Eklediğimiz onay kutularıyla işte işaretledikçe buraya da bir halka grafik ekleyeceğiz. Pie chart deniyor ona İngilizce'de. Burayı işaretledikçe bu halka grafiğimiz dolacak. Hepsini işaretleyince de işte %100 olacak gibi. Böyle bir görsel olarak süslenmiş bir yapılacaklar listesi işinize yarayabilir diye düşündüm. O yüzden bunu göstermek istedim. Şimdi şöyle yapalım. Diğer sayfaya geçeyim. Şöyle şunları sileyim bir. Çünkü göstereceğim. Grafiğimizi sildik. Şunu da tamamen silelim. Şuraya sileyim. Bunu silmek için tümünü temizle dedim. Evet, şurada da bir formülümüz var zaten. O formülü de buraya yazdım. Şu bölüm de bilgi bölümüdür. Yani bu videodaki yararlandığım Excel özelliklerini şuraya yazıyorum ki hani örnek dosyayı indirdiğinizde buradan yararlanabilirsiniz. Yani bunda neler kullanılmış gibi bir özet tablo aslında. Şimdi şöyle yapalım. Burada da formülümüz var zaten. Formülümüzü gireceğiz. Yine burada eğer say ve bağ-değer dolu sayıdan faydalanacağız. Bunları da şöyle tamamen sileyim aslında. Şimdi ilk olarak şunu yapalım. Ve dediğim gibi videonun başında bunu genişletebilirsiniz. Ben biraz fazla yer kaplamasın diye 10 adet 10 satırlık bir yapılacaklar listesi hazırladım. Şurayı seçelim. Ekle. Excel 365 ile gelen onay kutusu. Checkbox butonunu tıkladık. Şimdi bu ne yapıyordu aslında? İşaretleyince doğru, işaretlemeyince yanlış sonucunu döndürüyordu. Formül yazarken de aslında bu özellikten faydalanacağız. Şuraya da formül yazacağız. Ama ondan önce şuraya bir grafik ekleyeceğiz. Ekle diyelim. Grafikler bölümünde şurada halka grafik var. Bunu buraya ekleyelim ama şöyle yapalım. Öncelikle buraya formülümüzü girelim. Grafiğimizi eklemeden önce formülümüzü yazıyorum. Eğer say parantez açtık. Neyi sayacak? Aralık istiyor. Az önce eklediğimiz onay kutusu aralığımızı yani B3 ve B12 aralığımızı seçiyoruz. Noktalı virgül ölçüt diyor. Neye göre sayayım? Bana bir kriter ver diyor. Ben de bu kriteri işte buradaki onay kutusundaki doğru yanlış önermesini kullanarak yapacağım. Direkt doğru yazıyorum. Yani şurada aralıktaki sonuç doğruysa say anlamında. Parantezimizi kapattık. Bölü bağ değer dolu say. Yani bir veri aralığındaki dolu olan hücreleri say formülümüz vardır biliyorsunuz. Count A İngilizce kullananlar için. Bunu buna böldürdüğümüz zaman da işaretlediğimiz şeylerin toplam onay kutusu sayısına böldürme
yapmış gibi düşünün. Yüzdesini bulacağız yani. Bağ değerde olsaydı dedik. Bu da yine B3, B12 diyorum. Yani bir nevi bir oranlama aslında yaptığımız. Kapatalım. Şu an %0. Buraya da 1 eksi burası dediğim zaman, pardon, şurası dediğim zaman, evet, şu anda hiç tamamlanmış bir şeyim gözükmüyor. Mesela şunu işaretleyelim. Bakın %10 tamamlandı. 10 satır deme sebebim de aslında bunu iyi gösterebilmekte ve tam belli olsun diye. Şimdi %30'u tamamlandı. Şunu atlayalım, şunu yapalım. Yine %30'u tamamlandı gibi gibi. Evet, güzel. Şimdi devam edelim. Grafik ekleyelim buna. Şöyle ekle. Halka grafik. Ekleyelim. Eklemeden önce aslında grafik alanımı şöyle seçeyim. Daha sonra da seçebilirim bunu ama onu da göstereyim size. Şöyle ekle deyip halka grafiği seçtiniz. Yani bunu daha sonra da doldurabiliyorsunuz. Yani illa seçmeniz gerekmiyor ama ben daha önceden seçiyorum genelde. Şurada bakın biçimde, pardon, grafik tasarımında şurada veri seç var. Buradan da seçebilirsiniz aslında. Şuradan veri aralığını seçebilirsiniz ama ben genelde önce veri aralığını seçip sonra grafik ekliyorum. Şöyle yapalım. Yine ekle diyelim. Halka grafik diyelim. Evet. Şimdi böyle varsayılan olarak oluşuyor. Ona biz biraz değişiklikler yapacağız şimdi. Şöyle yapalım. Biraz hani küçük ve uzak görünüyor şu anda. Onu biraz değiştireceğim. Da şu grafik başlığını siliyorum işte. Şuradakileri de siliyorum. Evet. Şöyle yapayım. Şimdi mesela ilk başta şunu şöyle yapalım mesela. Şu grafik tasarımını biçime geleyim. Şekil dolgusu olmasın. Şu anda bir de beyaz olsun. Şekil dolgusu değil de ana hat olmasın. Şekil ana hattı, ana hat yok diyelim. Ana hattı şu dış çizgiler aslında. İsterseniz buradan efekt de ekleyebilirsiniz. Hani 3B döndürme vesaire gibi şeyler eklemek isterseniz buradan yapabilirsiniz. Yani şu mesela şu kullanılabilir belki. Şu anda bir perspektif vermek için. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi bunu seçip sağ klik yapalım. Veri noktasını biçimlendir. Burada mesela halka değil delik boyutu var. Bunu %50 yapabilirsiniz. Evet. Böyle bir daha dolgun bir halka oluşuyor burada. Mesela şöyle yaparsanız işte pastadan dilim ayır gibi gibi. Ama şu anda ben burada tercih etmeyeyim. 0 yapayım şunu. İşte ilk dilimin açısı derseniz işte bunu 15 yapın. İşte ilk dilimin açısını değiştirir. Ben bunu yine 0 yapayım. Gibi gibi buralarda istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Artık bu sizin yoğurt işiniz. Ben şimdi şunu yapayım. Şimdi şurada şurayı seçip biçimden şekil dolgusunu şurada biraz açık bir gri yapayım. Burasında biçimden şekil dolgusunu, pardon, seçemedim değil mi? Şöyle. Şunun dolgusunu şöyle bir renk yapayım. Daha açık bir renk de olabilir de. Evet, şu renk fena değil. Şimdi dediğim gibi burada grafik alanımızı seçtik. Yani bunun artık sizin görsel zevkinize bağlı. Burayı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Şöyle mesela işaretleyelim. Bakın.
İşaretledikçe yapılacaklar listemiz görsel olarak işte grafiğimiz, halka grafiğimiz de doluyor. Günlük işlerinizde gayet kullanışlı bir yapılacaklar listesi. Örnek dosyayı da videonun yorum kısmına eklerim YouTube'da. Oradan indirebilirsiniz. Bu arada diğer videolarla ilgili de işte burada benim çektiğim kanalımda bir sürü 230 tane, 231 tane video var. Burada oynatma listeleri falan var. Buraya da bakabilirsiniz. Gibi. Başka unuttuğum bir şey var mı? Yok şu anda. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.